Evren neyden inşa edildi? Bu soru farklı biçimlerde binlerce yıldır soruluyor. Günümüzde ise giderek daha hassas hale gelen ve birbirini tamamlayan ölçümler sayesinde cevaba her zamankinden daha fazla yaklaştık. Evrenin yalnızca yaklaşık %5'i bildiğimiz anlamdaki maddeden oluşur. Bu, atomlar, onların yapı taşları ve bu parçacıklardan meydana gelen tüm varlıkları kapsar. Evrenin yaklaşık %25'ini ise karanlık madde oluşturur. Karanlık maddeyi doğrudan göremeyiz. Varlığını yalnızca gök adalar, yıldızlarla, gaz ve toz bulutları üzerindeki kütle çekim etkisinden anlarız. Geriye kalan yaklaşık %70'lik kısmı ise evrenin en gizemli bileşeni olan karanlık enerji oluşturur. Karanlık enerji hakkında bildiklerimiz oldukça sınırlıdır. Eğer zamanla değişiyorsa bile bu değişimin son derece yavaş olduğu düşünülmektedir. Kozmologlar, karanlık enerjinin evrene büyük ölçüde homojen biçimde dağıldığını biliyor, ancak doğası ve özellikleri konusunda hala önemli belirsizlikler bulunmaktadır. Gözlemlenebilir evren en az 100 milyar gök ada içerir ve sürekli genişlemektedir. Ancak bu genişleme evrendeki her şeyi etkilemez. Gök adalar, atomlar ve insanlar gibi bağlı sistemler genişlemez. Eğer vücudunuz genişliyorsa, bunun nedeni kozmolojik değildir. Buna karşılık birbirinden uzak gök adalar arasındaki mesafenin zamanla arttığını gözlemleriz. Gözlemlenebilir evren ifadesi, yalnızca görebildiğimiz kısmı kapsar. Peki, gerçekten hiçbir şeyi gözden kaçırmadığımızdan nasıl emin olabiliriz? Karanlık maddeyi kütle çekim etkileri sayesinde tespit edebiliyoruz. Ancak bunu maddenin gök adalarda ve gök ada kümelerinde yoğunlaşması sayesinde başarabiliyoruz. Yani madde, kütle çekimsel olarak bir araya gelip yoğun bölgeler oluşturduğu için fark edilebilir hale geliyor. Peki ya evrende yoğunlaşmadan son derece düzgün bir şekilde dağılmış bir enerji türü varsa? Böylesine homojen dağılmış bir enerji, tek tek gök adaların ya da gök ada kümelerinin iç hareketlerini belirgin biçimde etkilemeyebilir. Ancak yine de evrenin genel evrimini ve genişleme hızını derinden etkileyebilir. Karanlık enerjinin varlığına en az 3 grup kanıt bulunuyor. Hubble teleskobuyla çok uzakta meydana gelen tip 1A süpernovaların uzaklık ve kırmızıya kayma düzeylerinin karşılaştırılması, evrenin hızlanarak genişlediğini gösterdi. Sağdaki grafikte gösterilen onlarca süpernova konumu, %30 madde ve %70 karanlık enerjiden oluşan bir model evrende mükemmel bir uyum gösteriyor. Double ve MAP uydusunca oluşturulan kozmik mikrodalga fon ışınımı haritası üzerindeki sıcak, kırmızı ve soğuk, mavi noktaların genelde 1 derece ölçeğinde olması, karanlık maddenin varlığını gerektiren düz bir evrene işaret ediyor. Sloan Sayısal Gökyüzü Araştırması Projesi'nde ve benzeri araştırmalarda ortaya çıkan gök ada kümelerinin dağılımı da karanlık enerjinin varlığını öngören modellerle tutarlılık gösteriyor. Gök adalar birbirleri üzerinde kütle çekim etkisi uyguladıklarından normal olarak kozmik genişlemenin giderek yavaşlaması beklenir. Dolayısıyla 1998 yılında 2 ayrı gökbilim ekibinin evrenin genişlemesinin yavaşlayacağı yerde hızlandığını göstermeleri kozmolojide şok dalgaları yarattı. Her iki grupta yaklaşık 9 milyar ışık yılı uzaklıkta meydana gelen tip 1A süpernova patlamalarını incelediler. Bu tür süpernovalar, dev yıldızların merkezlerindeki yakıtı hızla tüketmeleri sonucu meydana gelenlerden çok daha farklıdır. Yaklaşık güneş kütlesindeki yıldızların sakin ölümlerinin ürünü olan beyaz cücelerde meydana gelirler. Yaklaşık dünyamız kütlesinde olan beyaz cüce, ikili bir yıldız sisteminde ise eş yıldızı da ömrünün sonuna yaklaşıp şişerek bir kırmızı dev haline gelmeye başladığında ondan gaz çalmaya başlar. Beyaz cücenin kütlesi Chandrasekhar limiti denen 1,4 güneş kütlesini aştığında da zincirleme bir nükleer tepkime gerçekleşir ve beyaz cüce çok şiddetli bir patlamayla uzaya dağılır. Tüm tip 1A süpernovalar
yalnızca beyaz cüceler 1,4 güneş kütlesini aştığında meydana geldikleri için patlamanın yaydığı ışınımın şiddeti aşağı yukarı aynı olur. Ayrıca çok şiddetli patlamalar oldukları için çok uzak gök adalarda bile rahatlıkla görülebilirler. Bu da onları gökbilimcilere kozmik uzaklıkları ölçmede yardımcı olan standart ışık kaynakları haline getirir. Bir standart ışık kaynağı bize ne kadar soluk görünüyorsa kaynak o kadar uzak demektir. Ayrıca bir süpernovanın kırmızıya kayma düzeyi ölçülerek patlamanın ışığının yola çıktığı andan itibaren evrenin ne kadar genişlemiş olduğu da çıkarılabilir. Çünkü kırmızıya kayma yalnızca kozmik genişleme ile ilgili bir parametredir. İki ekibin 1998 yılında gözledikleri süpernovalar, kırmızıya kayma ölçülerine göre olmaları gerekenden daha soluk ve dolayısıyla daha uzaktılar. Bu da evrenin genişlemesinin ivmelendiğinin bir işaretiydi. Çözülemeyeni çözmek. Evrenin bu beklenmeyen ivmelenmesinin en iyi açıklaması bir karanlık enerjiyle yapılabiliyor. Gökbilimcilere göre bu, yoğunluğu uzayın her santimetre küpünde aynı olan ve eğer evren genişledikçe azalıyorsa, bu azalmanın çok az olduğu gizemli bir enerji türü. Karanlık enerjinin bu değişmezliği, evrene sürekli bir itki vererek genişlemenin hızlanmasına yol açıyor. Karanlık enerji, genişlemeyi neden ivmelendiriyor? Karanlık enerji, kafa karıştıran bir kavram. Ama karanlık enerjiyi açıklamak için süpernovalardan başka araçlar da var. Düzgün dağılmış bir enerji yoğunluğu, yalnızca evrenin genişleme hızını değil, uzayın toplam eğriliğini de etkiler. Bu eğrilikse, bugün kozmik mikrodalga fon ışınımında gördüğümüz küçük sıcaklık farklılıklarının örüntüsünü belirler. Kozmik mikrodalga fon ışınımı, evren yaklaşık 300.000 yaşındayken yeterince soğuduğunda, hala çok yoğun olan madde ve ışınım çorbası, yani proton, nötron ve elektron gibi madde parçacıklarıyla fotonlar, içindeki atom çekirdeklerinin ortamdaki serbest elektronları yakalamaları sonucu, bu elektronlardan saçılan ışık parçacıklarının, fotonların, ilk kez düz rotalar izleyerek ilerlemeleri ve böylece evrenin ilk kez aydınlandığı andan kalan fosil ışınımdır. Başlangıçta gama ışınları biçiminde yola çıkan fotonlar, evrenin genişlemesi ve soğuması sonucu bugün 2,7 Kelvin, -270,45 santigrat derece sıcaklığa karşılık gelen bir enerjiyle evrenin her tarafını dolduruyorlar. Ancak bu ışınım her ne kadar düzgün görünse de sıcaklığında 100.000'de birkaç parça düzeyinde farklılık olan bölgeler bulunuyor. İşte uzayın eğriliği, bu fon ışınımı içindeki sıcak ve soğuk bölgelerin biçimini çarpıtarak görünen boyutlarını değiştirebiliyor. Kozmologlar, eğer evren bir masaüstü kadar düzse, bu sıcaklık farklılıklarının açısal genişliği 1 derece olan bölgelerde en güçlü biçimde fark edilebileceğini hesaplıyorlar. Evrenin bu düzlüğü de aslında kafa karıştırıcı bir kavram. Burada düz evrenle kastedilen, çemberi neredeyse düz hale gelecek kadar sonsuz yarıçapta bir kürenin yüzeyidir. Yeniden kozmik mikrodalga fon ışınımı içinde gözlenen sıcak ve soğuk bölgelerin açısal büyüklüğüne dönecek olursak, evrenin daha küçük bir küreninki gibi pozitif bir eğriliğe sahip olması halinde, bölgelerin genişliğinin 1 dereceden büyük, bir eğer gibi negatif bir eğriliğe sahip olması durumundaysa, bölgelerin açısal genişliğinin 1 dereceden küçük olması gerekir. Yerden özel teleskoplarla, balonlarla, atmosferin üzerine yükseltilen araçlarla ve nihayet uydularla yapılan gözlemler, fon ışınımı içindeki en büyük topakların, farklı sıcaklıktaki bölgelerin tam 1 derece açısal büyüklük taşıdığını, yani evrenin neredeyse tümüyle düz bir yapıda olduğunu ortaya koymuş bulunuyor. Ancak ister ışılsın, ister karanlık olsun, tüm maddeyi bir araya getirdiğimizde, evrenin dümdüz olması için gereken enerji yoğunluğunun ancak %30'unu elde edebiliyoruz. Einstein'ın ünlü E = mc üzeri 2 formülü uyarınca,
madde de enerjinin bir türüdür. O halde kendisinin de gök adalar ve gök ada kümeleri gibi madde yapılarına katılmasına izin vermeyen başka bir enerji türü olmalı. 2 derecelik alan, 2 deffe. Gök ada, kırmızıya kayış araştırması ve Sloan sayısal gökyüzü araştırması, SDSS gibi geniş çaplı araştırmalar, gök adaların nasıl büyük çaplı yapılar oluşturduğunu ortaya koyuyor. Bu yapıların biçimi genel olarak karanlık madde tarafından belirleniyor. Ama karanlık enerji de gök adaların düz katmanlar ya da büyük duvarlar biçiminde bir araya gelmelerini etkiliyor. 2DF ve SDSS tarafından oluşturulan gök ada dağılım haritaları, karanlık enerjinin egemenliğindeki bir evren için öngörülen değerleri destekliyor. Böylece görülüyor ki, karanlık enerji kavramı olağanüstü bir gözlem desteğine sahip. Süpernovalar, kozmik mikrodalga fon ışınımındaki sıcaklık dalgalanmaları ve gök ada kümelenmeleri, %5 tanıdık madde, %25 karanlık madde ve %70 karanlık enerjiden oluşan bir evren için gereken kuramsal öngörülerle mükemmel bir uyum gösteriyor. Karanlık enerjinin varlığı ve egemenliğinden kuşku duymak için en azından bu birbirinden tümüyle bağımsız ölçütlerin hep birlikte çökmesi gerekir. Boşluk enerjisi. Ama böyle, karanlık enerjinin egemenliğindeki bir evren bizlere fazla anlamlı gelmiyor. Özellikle 2 özelliği şaşırtıcı. Bir kere mantığa ne kadar aykırı gelirse gelsin, karanlık enerji anlaşılmaz bir biçimde zayıf. İkincisi, karanlık enerji ile karanlık maddenin günümüzdeki yoğunlukları 3 katlık bir aralık içinde de olsa karşılaştırılabilir düzeylerde. Bu konuları anlayabilmek için en önde gelen karanlık enerji adayına bakalım. Boşluk enerjisi. Boş uzayda var olan ve evrenin her yerine eşit dağılmış olan bir enerji. Boşluk enerjisi kavramını, bunu kozmolojik sabit adı altında 1917 yılında genel görelilik kuramına dahil eden Albert Einstein'a borçluyuz. O zamanlar gökbilimciler evrenin ne genişlediğini ne de kütle çekimi nedeniyle kendi üzerine çökeceğini düşünüyorlardı. Dolayısıyla Einstein, kütle çekiminin etkisini dengelemek, yani formüllerini statik bir evrenle bağdaştırmak için kütle çekiminin tersine itici bir etki yapan kozmolojik sabiti formüllerine ekledi. Daha sonra 1929 yılında Amerikalı gökbilimci Edwin Hubble, evrenin genişlemekte olduğunu gösterince, Einstein, en büyük hatam dediği bu kavramı terk etti. Oysa günümüz bulguları gösteriyor ki, Einstein asıl hatayı kozmolojik sabitle yolunu ayırdığında yapmış. Ama günümüz bilim insanları, Einstein 2 kez yanıldı diye kendilerini üstün hissedemiyorlar. Çünkü bu esrarlı büyüklüğün ne olduğu hala anlaşılabilmiş değil. Boşluk enerjisi, bir gaz, sıvı ya da herhangi bir madde değil, yalnızca uzay zamanın bir özelliği. Basitçe, uzayın herhangi bir yerindeki asgari enerji miktarı. Bir başka deyişle, orada bulunan herhangi bir şeyi çekip aldığımızda geriye kalan enerji. Genel görelilikte bu özellik pozitif ya da negatif olabilir. İlle de 0 olmak zorunda değildir. Atom altı dünyadaysa herhangi bir sistemin durumunu anlamamız kaçınılmaz olarak bir belirsizlik doğurur. Werner Heisenberg'in belirsizlik ilkesi. Dolayısıyla enerji alanlarının boş uzayda bile dalgalanması gerekir. Bu boşluk, vakum çalkantılarında sanal parçacık çiftleri kendiliklerinden ortaya çıkıp birbirlerini hemen yok ederler. Bunlar boşluk enerjisine katkıda bulunur. Ama yaygın inanışın aksine boşluk enerjisinin tek kaynağı değildirler. Çünkü genel görelilik, bu çalkalanmalar olmasa da kendiliğinden var olan bir boşluk enerjisini öngörür. Einstein, kozmolojik sabiti ortaya attığında herhalde sanal parçacıkları düşünmüyordu. Eğer gerçekten karanlık enerji buysa, gözlenen boşluk enerjisinin değeri oldukça düşüktür. Dünyanın hacmi içindeki miktarı,
sıradan bir insanın yıllık elektrik tüketiminden fazla değildir. Fizikçiler boşluk çalkantılarının toplam boşluk enerjisine ne kadar katkı yapması gerektiğini hesaplamışlardır. Sonuç, gözlenebilen miktarın 10 üzeri 120 katı çıkmıştır. Eğer kuramsal değer doğru olsaydı, boşluk enerjisinin yalnızca 1 metreküpünün ABD'nin 10 üzeri 85 yıl boyunca tüketeceği toplam elektriğe eşit olması gerekirdi. İşte bu, fizikte kuramla gözlem arasındaki en büyük tutarsızlıklardan biridir. Bilinmeyen bir süreç, kuantum çalkantılarından doğan boşluk enerjisini azaltıyor olabilir. Ama kimse bu azalmanın neden kaynaklandığı konusunda kesin bir fikre sahip değildir. Boşluk enerjisi yalnızca olması gerekenden çok daha küçük çıkmakla kalmıyor. Yoğunluğu da kuşkulu bir biçimde maddenin yoğunluğuna yakın. Evren genişledikçe maddenin yoğunluğu azalırken uzayın her santimetre küpündeki boşluk enerjisi sabit kalır. Dolayısıyla karanlık enerjiyle karanlık maddenin günümüzdeki değerleri birbirine yakınsa, geçmişte çok farklı olmalıydılar. Örneğin, kozmik mikrodalga fon ışınımı ilk yayıldığında, madde yoğunluğu, boşluk enerjisinin yoğunluğundan 1 milyar kat daha büyüktü. Gelecekte ise kozmik genişleme arttıkça, boşluk enerjisi evrenin evrimini tamamen belirleyecektir. Peki biz neden şimdi bu iki büyüklüğün karşılaştırılabilir olduğu bir dönemde yaşıyoruz? Ve boşluk enerjisini olması gerekenden çok daha küçük yapan nedir? Boşluk enerjisinin değeri çok küçük olduğundan, bunu gözlenen küçücük değeriyle bağdaştıracak bir kuram yerine, tümüyle sıfıra indirecek bir kuram icat etmek daha kolay olabilir. Fizikçiler böyle bir kuram inşa etmiş olmasalar da, bir gün böyle bir kuramı bulacağımızı varsayalım. Bu durumda gözlenen karanlık enerji, bir boşluk enerjisi değil, yine düzgün dağılmış ve yavaş değişen başka bir tür enerji olacaktır. Bunun için çeşitli adaylar önerilmiş olmakla birlikte hiçbiri doğal görünmüyor. Bunlardan en çok kabul göreni 5. kuvvet, quintessence deneni. Elektromanyetik ve kütle çekim alanları gibi görünmez olan ve evren genişledikçe yavaşça değişen bir alan. 5. kuvvete benzeyen bir alan, ilk anlarında evrenin şişmesine yol açmış olabilir. Tabii çok daha fazla enerji taşıması koşuluyla. Büyük patlamadan sonraki ilk saniyenin inanılmaz kesirleri içinde meydana geldiği düşünülen kozmik şişmeyi gerçekleştiren enerjinin, evrenin ilk anlarında madde ve ışınıma dönüşmüş olduğu düşünülüyor. Karanlık enerjinin boşluk enerjisi gibi sabit olacağı yerde, 5. kuvvet gibi dinamik mi olduğunu belirlemek, günümüz kozmolojisinin en temel hedeflerinden biri. Karanlık enerjinin evrimi, kozmik genişlemeyi doğrudan etkilediğinden, kozmologlar genişlemenin tarihini olabildiğince kesin olarak belirlemeye çalışıyorlar. Karanlık enerjinin evrimiyle ilgili çıkarımlar, genellikle durum denklemi parametresi denen ve W olarak gösterilen bir parametre ile betimleniyor. Bu değer, karanlık enerjinin basıncının enerji yoğunluğuna bölünmesiyle elde ediliyor. Eğer karanlık enerji saf, değişmeyen bir boşluk enerjisi ise, W'yi -1 olarak ölçmemiz gerekecek. Böyle bir evren, ivmelenen bir hızla genişlemeye devam edecek ve tüm yıldızlar, büyük donma denen bir senaryoda soğuyup ölecek. Günümüzde gözlemler, W'nin değerinin -1'e yakın olduğunu ortaya koyuyor. Ancak durum, W'nin -1'den biraz büyük ya da küçük olması halinde ilginç bir hal alıyor. Eğer W -1'den büyükse, yani daha az negatifse, bunun anlamı karanlık enerjinin yoğunluğunun zamanla azaldığıdır. Bu da 5. kuvvet düşüncesiyle uyumludur. Buna karşılık, -1'den daha küçük bir W değeri, evren genişledikçe yavaşça büyüyen bir karanlık enerji yoğunluğuna karşılık gelir. Eğer W, -1'in altında kalacak olursa, bazı kozmologlar, evrenin büyük parçalanma denen bir sonda son bulacağını savunuyorlar. Bu senaryoya göre,
kozmik genişleme elektromanyetik kuvvete üstün gelecek ve atomlar paramparça olacaktır. Aslına bakılacak olursa, evrenin geleceğiyle ilgili pek az senaryo hoş olarak tanımlanabilir. Karanlık enerjinin güvenilir bir kavrayışına erişmedikçe, bugünkü davranışıyla ilgili hiçbir ölçüm bize gelecekte ne olacağı konusunda kesin bir şey söyleyemez. Hatta ne kadar uzak olursa olsun, evrenin bir gün büyük sıkışma denen bir süreçle kendi üzerine çökebileceği olasılığını da tümüyle dışlamamak gerekir. Tip 1A süpernovaları daha büyük sayılarda ve daha duyarlı araçlarla gözlemek, W'nin değerini ölçmek için ilk akla gelen yollardan biri. Bilim insanları bu iş için süpernova ivmelenme sondası SNAP adlı bu görev için özel olarak yapılmış geniş açılı kamera taşıyacak bir uzay teleskopu geliştirmeyi düşünüyorlar. Bu arada gerek yeryüzündeki teleskoplarla, gerekse de Hubble uzay teleskobuyla yapılan süpernova taramaları hem ölçümlerin duyarlılığını hem de varılan sonuçlara olan güveni artırıyor. Avrupa Uzay Ajansı'nın uzaya göndermeyi planladığı Planck uydusu gibi projeler, daha yüksek çözünürlükte kozmik mikrodalga fon ışınımı haritalarının oluşturulmasını sağlayacak. Bu ışınımın kutuplanma ölçümleri de karanlık enerjinin oranını daha hassas biçimde ortaya koyacak. Kozmologlar ayrıca Dökada kümelerinin sayısını ve geçirdikleri değişimi de kozmik genişlemenin duyarlı göstergeleri olarak kullanmayı umuyorlar. Sıcak ve seyrek gaz kütleleri gökada kümelerini sarar ve gökbilimciler milyonlarca derece sıcaklıktaki bu gazı hem yaydıkları X ışınları sayesinde doğrudan hem de kozmik mikrodalga fon ışınımının tayfında Sunyaev-Zeldovich etkisi nedeniyle yol açtığı çarpılmalar sayesinde dolaylı olarak inceleyebilirler. Bu araçların bir arada kullanılmasının kozmolojiye yeni ve hassas bir gözlem aracı kazandırması bekleniyor. Tüm bu farklı yöntemler ve olası yeni uzay projeleriyle önümüzdeki yıllarda kozmik genişleme ile ilgili verilerin hacminde ve niteliğinde büyük artışlar olacağı düşünülüyor. Kutlama partileri için erken. Karanlık enerjinin ne olduğunu anlamak isteyenler yalnızca kozmologlar değil. Fizikçiler de önümüzdeki yıllarda parçacık hızlandırıcılarını kullanarak boşluk enerjisinin neden bu kadar küçük olduğunun sırrını çözmeye çalışacaklar. Bu deneyler çerçevesinde ağır süper eşler yaratılarak süpersimetrinin gerçekliği sınanacak. Ayrıca enerjinin yeni boyutlara kaçıp kaçmadığı gözlenerek fazladan boyutların gerçekten var olup olmadığı araştırılacak. ABD'nin Chicago kenti yakınlarındaki Fermi Ulusal Laboratuvarı'nda Fermilab bulunan tevatron, günümüzde parçacıkları en yüksek enerjilere kadar hızlandırıp çarpıştıran ve çarpışma enkazında yeni parçacıklar arayan bir hızlandırıcıdır. Ancak Avrupa Parçacık Fiziği Laboratuvarı CERN'de hizmete giren Büyük Hadron Çarpıştırıcısı LHC çok daha güçlü bir deney aygıtıdır. Ayrıca halka biçimli hızlandırıcılar yerine büyük ve güçlü bir doğrusal hızlandırıcının kurulması için de planlar yapılmaktadır. Bu arada masa başı deneylerde de kütle çekiminin fazladan boyutlara sızıp sızmadığını anlamak için Newton'un ters kare yasası milimetreden daha küçük ölçeklerde test edilmektedir. Karanlık enerji genişlemeyi neden ivmelendiriyor? Einstein'ın genel görelilik kuramına göre evrenin Hubble parametresi h ile ölçülen genişleme hızı doğrudan enerji yoğunluğuna bağlıdır. Evrenin daha küçük ve daha yoğun olduğu ilk dönemlerde h çok büyük bir değere sahipti. Mantıksız bir evrende mi yaşıyoruz? Tanıdık madde, karanlık madde ve karanlık enerjinin gözlenen karışımı ilk bakışta mantıksız görünebilir. Ancak sorun evrende değil, bizim onu anlama biçimimizde olabilir. Evreni mantıksız olarak tanımlamak doğru değildir. Bu, sahip olduğumuz tek evrendir ve onu anlamaya çalışmak için ön yargılardan uzak durmak gerekir. Gökbilim gözlemlerinin sürprizlerle dolu olması, öğrenilecek daha çok şey olduğunu gösterir. Fizikçiler yeni fikirler üretirken,
gelişmiş deneyler de karanlık madde ve karanlık enerjinin sırlarını çözmeye hazırlanıyor. Araştırmacılar evrenin temel bileşenlerini büyük ölçüde ortaya koymuş olsalar da kutlama yapmak için henüz erken. Çünkü önümüzdeki yıllar yeni keşifler ve beklenmedik sürprizlerle dolu olacak gibi görünüyor.